Merhaba arkadaşlar, Peri Örgevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle medium bedene göre bir süveter çalışacağız. Süveterim için 4 yumak ipim vardı. 4. yumağımdan kalan ipim bu kadar. Tekrar bir süveter planlayacağım için ipimin devamını alıp yapacağım. Şişimde arkadaşlar 3,5 numara şiş kullandım bu örgümde. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5 numara, eli bol olan arkadaşlar da 3 numara kullanabilir. Süveterimize dalgalı örgü başlama şekliyle başlayacağız. Volanla bir süveter istediğim için bu kısmın geniş olması için farklı bir başlama tekniği kullandım. Başlama tekniğinin sıralarını ve tüm model sıralarını anlatım yaptım. 5 modelle başladım. Daha sonra 2 modeli yan kısımlardan kesip 3 modelle yaka kısmına kadar devam ettim. Kol uzunluğuna gelince arkadaşlar bu kısımda birazcık ilmek kesmeler ekledim sağ ve sol yönüne. Ayrıca ilik yerleri açıp 3'er tane düğme diktim sağ ve sol yöne. Bağcıklı değil, düğmeli bir süveter tercih ettim bu kez. Omuz kısmını da tığla birleştirme yapıp tamamladım. Arka kısımda 2 model kullandım. Devamında düz olarak devam ettim örgüme. Aynı şekilde kesmeler ekledim kol kısmında aynı sayıda. Büyüklüğü de söylediğim gibi medium ölçüsünde bir süveter. Arka kısmı biraz daha uzun ön kısımdan. Benim süveterimi giyecek kişi 1,65 boylarında, uzun boylu bir genç kız. Şimdiden yapacak olan tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Ayrıca modelin anlatımı kanalımda videosu var. Bu videonun açıklamalar kısmına modelin tam anlatım linkini de ekleyeceğim arkadaşlar. Hep birlikte başlayalım. Bana destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize Kapadokya'dan, Nevşehir'den selamlar, sevgiler yolluyorum. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Bu kez büyük örgü yapacağız. Örgümüz için 4 yumağımız var. Yetmezse 5.'sini de alacağım. İpimizin markası Kartopu Baby One, 100 gram, 250 metre. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk No K 1873. 3 yumağımızı kaldırıyoruz. Bir yumağımdan ilmeklerimi atıp hazırladım arkadaşlar. Şişim 3,5 numara, yazılı olarak da göstermek istiyorum. 3,5 numara misinalı şişle çalışacağım. Çekimde düz şiş zor olduğu için misinalı şiş tercih ediyorum ben. Misinalı şiş sevmeyenler düz şişle de çalışabilir. Eli bol olan arkadaşlar 3 numarayla yapabilir. Eli sıkı olan arkadaşlar da 3,5 numarayla yapabilir. Şişimize 111 ilmek atacağız arkadaşlar. 111 ilmeğimi atıp hazırladım ben. Şimdi farklı bir başlama yapacağız. Modelimize uygun dalgalı bir lastiği olsun istiyorum. Bu öreceğimiz sırada ilmeklerimiz 2 katına çıkacak arkadaşlar. Daha sonra ilmeklerimizi yine aynı sayıya 111 ilmeğe getireceğiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Yerleştiriyoruz biraz. Kenar ilmeğini ördükten sonra şişimi örgünün alt kısmından ipime takıyorum. İpimi doluyorum şişime ve bir tane ilmek alıyorum. Kenar ilmeğinden hemen sonra bu işlemi yaptım. Diğer yönde de bir ilmeğimiz, 2 ilmeğimiz kalana kadar, bir kenar ilmeği bir de düz ilmek kalana kadar yapacağız. Devamında bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar şişimi alt kısımdan takıp bir ilmek şişime alıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Yeniden bir tane daha ilmek doluyorum. Düz ilmek örüyorum. Yeniden ilmek doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yeniden bir tane ilmek doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum.
bir ilmek dolayıp yeniden bir düz ilmek örüyorum. Tekrar doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yeniden doladım. Devamında düz ilmeğimi ördüm. Şişimizde kenar ilmeği, doladığımız ilmek, düz ördüğümüz ilmek, doladığımız ilmek şeklinde bu şekilde görüntüsü olacak. Tekrar doluyoruz ve bir düz ilmek örüyoruz. Sıra sonuna kadar, bu kısma kadar devam ediyorum. Bu kısımda anlatım yapacağım. Sıra sonundayız. Son olarak düz ilmeğimi örmüştüm. Bir tane daha ilmek dolayıp düz ilmek örüyorum. Yeniden bir tane ilmek dolayıp bir tane daha düz ilmek örüyorum. Tekrar ilmek doluyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğim ve bir tane ilmek kalana kadar devam ediyorum. Tekrar bir ilmek doladım. Bir düz ilmek ördüm. Son olarak bir ilmek daha doluyorum. Sol yöndeki şişimde 2 tane ilmeğim var. Bir tanesini düz örüp kenar ilmeğimi de örerek sırayı tamamlıyorum. Çeviriyorum örgümü. İlmeklerimiz 2 katına çıktı ama bu sıradan sonra tekrar doladığımız ilmekleri keserek tekrar 111 ilmeğe döneceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. Doladığım ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime takıyorum. İpim örgünün kendimden tarafındaki yüzünde tekrar bir tane düz ilmek, daha sonra doladığım ilmeği yine örmeden sağ yöndeki şişime alıp sıradaki ilmeği düz örüyorum. Yeniden diğer ilmeği örmeden şişime takıp bir düz ilmek örüyorum. Doladığımız ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıp sıradaki ilmeği düz örüyorum. Sırama bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonunda bu kısımda yine anlatım yapacağım arkadaşlar. İlmeğimizi örmeden taktık. Diğer ilmeği düz ördük. Sıra sonundayız. Son olarak düz ilmek örmüştüm. Doladığım ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime takıyorum. İlmeğimi düz örüyorum. Doladığım ilmeği yine örmeden sağ yöndeki şişime takıp sıradaki ilmeği düz ördüm. Doladığım ilmeğimi yine sağ yöndeki şişime alıp kenar ilmeğimi örüp sırayı tamamladım. Çeviriyorum örgüyü. Kenar ilmeğini örmeden sağ yöndeki şişime aldım. Şimdi artan ilmeklerimizi tekrar keseceğiz arkadaşlar. Bir kenar ilmeğinden sonra doladığım ilmeği ve devamındaki ters ilmeği şişime ikisini birlikte takıp düz örüyorum. Yine doladığım ilmek, devamındaki ters ilmek, ikisini birlikte şişime aldım. İkisini birlikte düz örüyorum. Birer ilmek kesmiş oluyorum. Doladığım ilmek ve devamındaki ters ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz ördüm. Sıra boyunca aynı işleme devam edeceğiz. Örgümüzün düz yüzü de bu yüz olacak arkadaşlar. İpimiz göründüğü gibi şekilli bir şekilde, tırtıklı bir şekilde duracak. Diğer yönde de bir çizgi ters örgü oluşacak. Bu kısım ters yüz, burası düz yüz. Yine doladığım ilmeği ve devamındaki ters ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Sıra sonunda bu kısımda anlatıma devam edeceğim.
Sıra sonundayız. Yine bir tane doladığımız ilmeği ve ters ilmeği birlikte örerek devam ediyoruz. Sol yöndeki şişimde 3 ilmeğim var. Yine bir tane doladığım ilmeği ve ters ilmeği birlikte ördüm. Kenar ilmeğini de tek olarak örüp sırayı tamamladım. Örgümüzün düz yüzü burası arkadaşlar. Şimdi ters yüzü çevirip tüm ilmekleri haroşa örmeye başlıyorum. Örgümde düz yüzde bir çizgi haroşa olana kadar sıralarımı öreceğim. Bir çizgi haroşa olduğunda model anlatımı ile devam edeceğiz. Bir çizgi haroşa örgüyü tamamladım arkadaşlar. Düz yüzde görüntümüz böyle, ters yüzde de bu şekilde. Şimdi model uygulamaya başlayacağız. Modelimiz arkadaşlar popcornlu bir model. Çok güzel. Beden kısmına 5 tane model uygulayacağız. 17 ilmekten oluşan bir model. Model aralarında da birer ilmeğimiz olacak. Tüm sıralarına anlatım yapacağım. Yerleşimimiz de şu şekilde olacak. 111 ilmeğimizin sağ ve sol yönde 11'er ilmekten oluşan bant ilmekleri olacak. Haroşa öreceğiz bu ilmekleri. 17 ilmekten oluşan modelimizden de 1, 2, 3, 4, 5 tane kuracağız. Model aralarında da birer tane düz ilmeğimiz olacak. Başlıyoruz şimdi. Kenar ilmeğini şişime aldım. Devamında 10 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek. 11 ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeği birlikte şişime alıp ikisini birlikte örüp bir tanesini kesiyorum. Sağ kes yaptım. Daha sonra 4 tane artma ilmeği ekleyeceğiz. Birinci ilmeğimi şişime dolayıp bir düz ilmek örüyorum. İkinci ilmeğimi dolayıp bir düz ilmek daha örüyorum. Üçüncü ilmeğimi dolayıp bir ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3 artma ekledik. Dördüncü artmayı şişime dolayıp sol yöndeki şişten 2 ilmeği birlikte şişime takıp düz örüyorum. Daha sonra 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. 17 ilmekten oluşan modelimizin ilk sıra kurulumu bu şekilde. Ayracımın hizasındaki ilmek modele dahil değil, model aralarında kalacak bir düz ilmeğimiz. Düz örüyorum bu ilmeği. Daha sonra ikinci model için ilmeklerimi örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 6. ve 7. ilmeği düzeltip sağ kes yapıyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir ilmek doluyorum şişime. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek
doladım. Bir düz ilmek ördüm. 1 2 3 tane ilmek doladım. Dördüncü ilmeğimi dolayıp sol yöndeki şişten 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Devam edip 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Ayracımın hizasındaki ilmek model arasında düz olarak kalacak olan ilmek. Bu ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü modelime başlıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 6. ve 7. ilmeğin yönünü düzeltip sağ kes yapıyorum. Daha sonra bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek dolayıp bir ilmek düz örüyorum. Dördüncü ilmeğimi de dolayıp sol yöndeki şişimden 2 ilmeği birlikte sola kes yapıyorum. Devam edip 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Ayracın hizasındaki modele dahil olmayan ilmeği düz örüyorum ve dördüncü modele başlıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 6. ve 7. ilmeğin yönünü düzeltip sağ kes yapıyorum. Daha sonra bir ilmek doluyorum, bir düz ilmek örüyorum, bir ilmek doluyorum, bir düz ilmek örüyorum. Doladım bir tane, bir düz ilmek. Dördüncü ilmeği dolayıp sol yöndeki şişten 2 ilmeği birlikte örerek sola kes yapıyorum. 1 2 3 4 tane ajur ilmeği doladık. Devam edip 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Dördüncü modeli de tamamladık. Model aralarındaki bir düz ilmek için ayracın hizasındaki ilmeği düz ördüm. Daha sonra 5. modele başlıyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 6. ve 7. ilmeğin yönünü düzeltip ikisini birlikte sağ kes yaptım. Şişime bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3. ilmeği dolayıp bir ilmek daha düz ördüm. 4. ilmeği dolayıp sol yöndeki şişimden 2 ilmeği birlikte örüp sola kes yapıyorum. Devam edip 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düz örünce sol yöndeki şişimde 2 4 6 8 10 11 ilmeğim kaldı. Bu 11 ilmeğimizi haroşa örüp model kurulumunun ilk sırasını tamamlıyoruz. Ters yüzü çeviriyoruz. Yine 11 ilmekten oluşan bant ilmeklerini örüyoruz. İki, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ilmekten sonra model ilmeklerini örmeye başlıyoruz. Modelimiz ters yüzden ilmeklerimiz ters örülecek arkadaşlar. Ajur doladığımız ilmeklerimiz delik olacak şekilde örülecek. Açık örülecek. Çevirip örmeyeceksiniz. 4 ajur ilmeğini de ördüm. Daha sonra devam edip
Tüm ilmeklerimi ters örerek ters yüzden sırayı tamamlayıp düz yüzde anlatıma devam edeceğim. Modelimizde düz yüzde 3. sıradayız. İlk sıra kurulumu yaptık. Ters yüzden 2. sırayı ördük. Şimdi 3. sıradayız. Çok çekimin uzamaması için bu kısımdaki 11 ilmeği ördüm arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz modeli 3. sırasını tarif etmeye. 2 model üzerinden anlatım yapacağım. Diğer modellerde de sıra aynı olduğu için aynısını uygulayacaksınız. 11 ilmekten sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek düz ördükten sonra 5. ve 6. ilmeği şişimden çıkarıp yönünü düzelttim. İkisini birlikte sağ kes yaptım. Bir önceki sırada 2 ilmek kestik ama 4 artma ekledik. Şimdi bu kısımdaki 2 artmayı sağ ve sol yönde keserek ilmeklerimizi eşitlemiş olacağız. 2 ilmeği birlikte ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz örüyorum. 7 ilmek düz ördükten sonra sol yöndeki şişimden 2 ilmeği bu kısımda kesim yaptığım ilmeğin hizasına gelince 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüp bir ilmek daha kesiyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. Sayıp kontrol ettiğimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek. Model kurulumunun aynı ilmeğine ilmeklerimizi eşitlemiş olduk. Ayracın hizasındaki bir düz ilmeği örüyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. 5. ve 6. ilmeği şişimden çıkartıp yönlerini düzeltiyorum. İkinci sıradaki ilmeği ilk sıraya alıp ikisini birlikte düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek daha düz örüyorum. 7 ilmek düz ördükten sonra 8. ve 9. ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örüp bir ilmek daha kesiyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek daha düz örüyorum. 2 modelin örülüşü tamamlandı. Şimdi diğer 3 modelinde örülüşü aynı şekilde arkadaşlar. Bu kısımda ilmek kestiğiniz hizaya gelince ikisi birlikte kesilecek. 7 ilmek örüp diğer bu kısımda da 2 ilmek birlikte örülecek. Diğer yönde de 11 ilmek haroşa öreceğiz. Ters yüzden de model ilmeklerini ters örerek ters yüzü de sırayı tamamlayıp düz yüzde yeniden anlatım yapacağım. Modelimizde 5. sıra düz yüzdeyiz. 11 ilmekten oluşan bant ilmeklerini ördüm. Başlıyoruz. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 4. ve 5. ilmeği şişimden çıkarıp yönlerini düzelttim. İkisini birlikte sağ kes yaptım. Sağ kes yaptıktan sonra bir ilmek daha örüyorum. Bir ilmek ördükten sonra bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek daha dolayıp bir düz ilmek örüp sol yöndeki şişimden 2 ilmeği birlikte sola kes yaparak örüyorum. Örgümde yine 1, 2, 3, 4 tane ajur doladım. 2 ilmek kestim. Diğer düz sırada bu kısımdan yine ilmek keserek model ilmeklerini eşitleyeceğiz. 2 ilmek
birlikte ördükten sonra bu kısımdaki 2 ilmeğe kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. 7 ilmek düz ördükten sonra 8. ve 9. ilmeği şişimden çıkartıp yönünü düzeltip sağ kes yaptım. Bir düz ilmek daha ördüm. Bir ajur ilmeği doladım. Bir düz ilmek ördüm. Bir ilmek daha dolayıp 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir ilmek doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir ilmek daha doluyorum. Bir düz ilmek örüp şişimden 2 ilmeği ikisini birlikte şişime alıp ikisini birlikte sola kes yaptım. Devam edip 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. 3. model için işlemlerimi yapmaya başlıyorum. 2 ilmeği şişimden alıp yönünü düzeltip ikisini birlikte örüp sağ kes yaptım. Bir düz ilmek ördüm, bir ilmek doladım, bir düz ilmek ördüm, bir ilmek daha doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüp bir ajur ilmeği doluyorum. Bir düz ilmek örüp bir ajur ilmeği daha doluyorum. Bir düz ilmek örüp 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örüp 1 2 3 ilmek daha örüyorum. Daha sonra diğer ilmekleri de örüp diğer modellerime de aynı işlemi yapacağım. Sıraya devam ediyorum. Ters yüzden model ilmeklerini ters örüp düz yüzde yine anlatım yapacağım. Modelimizde 7. sıradayız. Yine bir önceki sırada 4 ilmek ajur eklemiştik. 2 ilmek kesmiştik. Sağ ve sol yönde birer ilmek keseceğiz. Bir de bu kısımdaki 1 2 3 4 ajurumuz var. 1 2 3 tane düz ilmeğimiz var. Ortadaki bu ilmeğin hizasına tığımızla ilk popcornumuzu yapacağız. 11 ilmekten oluşan bant kısmını örüp tamamladım. Başlıyorum şimdi 7. sıraya. 1 2 ilmek düz örüyorum. Diğer 2 ilmeği şişimden çıkartıp yönünü düzeltip ikisini birlikte örerek sağ kes yaptım. Daha sonra 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düz örünce modelimin ortasındaki ilmekteyim. Bu ilmeğimize ilk popcornu yapacağız. Tığımızı alıyoruz. Tığım benim 2,5 milim arkadaşlar. İpinize ve şişe uygun bir kalınlıkta tığ seçmeyi unutmayın. Tığımı takıp bir ilmek alıyorum. Düz ilmeğimden bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Daha sonra tığımın üzerine ipimi alıyorum. Bu ilmeğe 4 tane dolgu yapacağım. 2 de çıkarak trabzan yapıyorum. Birincisini yaptım. İkincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü. Tığımda 5 tane ilmek var. Bir de zincir ilmeği, 4 dolgu yaptım. Hepsini birlikte topluyorum. İlmeğimi şişimden çıkardıktan sonra tığımı ters yüzden düz yüze doğru bir önceki örgünün sırasından tığımı takıp bir ilmek alıp aldığım ilmeği tığdaki ilmekten kaydırıp popcornumu yerleştiriyorum. Tığı bırakıyorum. İlmeğimizi sağ yöndeki şişimize taktık. Popcornumuzu yapmış olduk. Dolayarak değil, trabzanlı yapmayı tercih ettim. Devam ediyorum. 1 2
3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düzden sonra 6. ve 7. ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmek kesmiş oldum yine. Ayracımın hizasına kadar 1, 2 ilmeği örüp ilk model ilmeklerini tamamladım. Devam edip ayracın hizasındaki ilmeği de düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek oldu. 4, 5 ilmek tamamladım. 5 ilmekten sonra ikinci modelin ilmeklerinden 2 ilmeğin yönünü düzelttim. Şişimden çıkarıp ve ikisini birlikte örüp kestim. Kesimi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düzden sonra ajurlarımızın, ilk sıradaki ajurlarımızın 1, 2, 3 ilmeğin ortasındaki ilmekteyiz. Yine tığımızı alıp bir popcorn daha yapacağız. Tığımı takıp bir ilmek alıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi alıp 4 tane dolgu yapıyorum. 1, tığımda tutuyorum ilmekleri. İkinci dolgum, üçüncü dolgu ve dördüncü dolgu. İlmeği çıkardım şişimden. Tığımda 5 tane ilmek oldu. 5'ini birden topluyorum. Bir zincirle sıkılıyorum. Daha sonra popcorn ilmeğinin altındaki sıradan bir ilmek takıp popcorn ilmeğinin içinden kaydırıyorum. Bu ilmeği sağ yöndeki şişime alıp birazcık ipimi sıkılayıp yine 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düz ördükten sonra 6. ve 7. ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüp bir tanesini kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 3. modelin ilmeklerini örmeye başlıyorum. İlk 2 ilmeği yönünü düzeltip sağ kes yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüp popcorn yapacağımız ilmeğimize kadar ilerledik. Tığımızı alıp ilmekten bir ilmek takıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. İkili trabzan yaparak 4 dolgu yapıyoruz. Birinci dolgumuz, ikinci dolgumuz, üçüncüsü ve dördüncüsü. Tığımızda 5 ilmek olduğu zaman hepsini birlikte toplayıp bir zincir çekerek sıkılıyoruz. Bir alt sıradan tığımızı takıp bir ilmek alıp popcorn ilmeğinin içinden kaydırıp sıkılayıp yerleştiriyoruz. Sağ yöndeki şişe takıyoruz. İpimizi yine yerleştirip devam edip 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüp 6. ve 7. ilmeği birlikte örüp kesiyoruz. 1, 2 ilmek örüp 3. modeli tamamlıyoruz. 4. ve 5. modele de aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Devam edip sırayı tamamlıyorum. Ters yüzden de sıramı, model ilmeklerini ters örüyorum. Bu kısımdaki 11'er ilmeğimiz haroşa. Ters yüzden sırayı tamamladıktan sonra düz yüzde yine anlatım yapacağım. Modelimizde 9. sıra düz yüzdeyiz. Yine 11 ilmeğimi ördüm. Başlıyoruz model kısmını örmeye. Yine artmalar ekleyeceğiz. Kesim yapacağız. Popcornumuzun yanına da 2 popcorn daha yapacağız arkadaşlar.
İlk ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği şişimden çıkartıp yönünü düzeltip sağ kes yapıyorum. Daha sonra 2 düz ilmek daha örüyorum. 2 düz 3 ilmek örmüş oldum. 1 ilmek doluyorum. 1 düz ilmek örüyorum. 1 ilmek daha dolayıp 1 düz ilmek daha örüyorum. Şimdi bu popcorn ilmeğimizin sağına ve soluna popcorn yapacağız. Tığımı aldım. Yine aynı şekilde bir zincir çektim. Bir zincir daha çektim. Tığımın üzerine ipimi alıp 4 tane dolgu yapıyorum. İkili trabzan da çıkarak, 2 de çıkarak 2 3 ve dördüncüsü. Tığımda 5 tane ilmek var. Hepsini birlikte topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıkılıyorum. Daha sonra popcorn ilmeğinin bir alt sırasından bir ilmek takıp tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Tığımı bırakıyorum. İlmeğimi sağ yöndeki şişe alıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar popcorn yapacağım. İlmeğimden bir ilmek alıp 2 zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Zincirden sonra 2 de çıkarak 4 dolgu yapıyorum. Birincisi, ikincisi, 3 ve dördüncüsü. Tığımda 5 ilmeğim var. 5'ini birden topluyorum. Bir zincir çekip sıkılıyorum. Tığımı bir alt sıradan takıp bir ilmek alıp popcorn ilmeğinin içinden kaydırdım. İlmeğimi sağ yöne şişime taktım. Daha sonra bir düz ilmek örüyorum. Bir ajur ilmeği doluyorum. Bir düz ilmek daha örüyorum. Tekrar bir ajur ilmeği doluyorum. 1 2 ilmek düz örüp devamındaki 2 ilmeği şişime birlikte alıp sola kes yapıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. İkinci modeli yapmaya başlıyorum. Kesim yaptığımız ilmekten önce bir ilmek kalınca ikisini birlikte şişimden çıkartıp yönlerini düzeltip sağ kes yapıyorum. Devamında 1 2 ilmek daha düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir ajur daha dolayıp bir düz ilmek örüyorum. Yine popcorn yapacağım ilmeklerdeyim. Popcorn ilmeğinin sağındaki ve solundaki ilmeğe popcorn yapacağız. Tığımızı aldık. İlmeğimden bir ilmek alıp 2 zincir çekiyorum. Daha sonra ikili trabzanla 4 dolgu yapacağım. 1 2 3 ve 4. Tığımda 5 ilmeğim olunca hepsini birden toplayıp bir zincirle sıkılıyorum. Daha sonra bir alt sıradan bir ilmek takıp tığdaki ilmekten kaydırıp popcorn'u tamamlıyorum. İlmeğimi sağ yöndeki şişe takıp bir düz ilmek örüyorum. Tekrar popcorn yapmak için tığ alıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine doladım. 2 de çıkarak 4 tane trabzan dolgu yapıyorum.
Tığımda 5 ilmek olunca hepsini birden topluyorum. Bir zincirle sıkılıyorum. Daha sonra bir alt sıradan bir ilmek takıp popcorn ilmeğinden kaydırıyorum. Tığımı bırakıyorum. Popcorn ilmeğini sağ yöndeki şişe takıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir ajur doluyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Bir ajur doluyorum. Bir, iki ilmek örüp üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte örüyorum. Bir, iki, üç ilmek düz örüp üçüncü model içinde aynı işlemleri yapacağım arkadaşlar. Diğer modellere de aynı işlemi yapıp sırayı tamamlıyorum. Ters yüzden de sıramı ördükten sonra düz yüzde anlatıma devam edeceğim. Modelimizde tekrar düz yüzdeyiz. Yine bant ilmeklerini haroşa ördüm. Şimdi direkt ilk iki ilmeği şişimizden çıkartıp yönlerini düzeltip kesimle başlayacağız. 2 ilmeğimi düzelttikten sonra sağ kes yönünde örüyorum. Daha sonraki ilmekleri düz örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek düz ördüm. 15 ilmek düz ördükten sonra sol yöndeki şişimden 2 ilmeği birlikte sola kes yaparak örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yine 2 ilmeği şişimden çıkardım. Yönünü düzelttim. Sağ kes yapıp ikisini birlikte düz ördüm. Bu sıramız oldukça kolay arkadaşlar. Sadece sağ ve sol yönde birer tane kesim yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek düz ördüm. 16. ve 17. ilmeği ikisini birlikte sola kes yaparak ördüm. Bir düz ilmek örüp devamındaki 2 ilmeğin yönünü düzeltip sağ kes yapıp yine 15 ilmek düz örüp bu 2 ilmeği birlikte öreceğim. Şişimi de düzeltip modelimizi göstermek istiyorum. Düz yüzden sıramı tamamlıyorum. Ters yüzden de sıramı tamamladıktan sonra yine anlatım yapacağım. İlk modelimizi tamamladık arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şimdi tekrar model kurulumu yapacağız. Bir model daha öreceğiz. İkinci modeli ördükten sonra da ortadaki 3 modelle devam edeceğiz. İkinci modelin ilk kurulum sırasını yine tüm sırayı anlatım yapacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek bant ilmeğini ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düz ördükten sonra 6. ve 7. ilmeği şişimden çıkartıp yönünü düzeltip sağ kes yapıyorum. Daha sonra bir ajur ilmeği doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir ajur ilmeği doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yeniden bir ajur ilmeği dolayıp bir düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3 tane ajur ilmeği doladık. Dördüncüsünde dolayıp sol yöndeki şişimden 2 ilmeği birlikte örüp sola kes yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüp ilk model kurulumunu tamamlıyorum.
Model aralarındaki modele dahil olmayan bir düz ilmeği örüyorum. İkinci model için 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 6. ve 7. ilmeği şişimden çıkarıp yönünü düzeltip sağ kes yapıp örüyorum. Bir ajur ilmeği doluyorum, bir düz ilmek örüyorum. Bir ajur ilmeği dolayıp bir düz ilmek örüyorum. Bir ajur ilmeği dolayıp bir düz ilmek daha örüyorum. 1 2 3 tane doladık. Dördüncüsünü de dolayıp sol yöndeki şişten 2 ilmeği birlikte örüp sola kes yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Modele dahil olmayan bir düz ilmeği örüp 3. modelime başlıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 6. ve 7. ilmeği şişimden çıkartıp yönünü düzeltip sağ kes yapıyorum. Devamında bir ajur ilmeği doluyorum, bir düz ilmek, bir ajur ilmeği, bir düz ilmek, tekrar bir ajur ilmeği, bir düz ilmek, 3 tane doladık. Dördüncüsünde dolayıp sol yöndeki şişten 2 ilmeği birlikte örüp sola kes yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Modele dahil değil, 4. modele başlıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüp 6. ve 7. ilmeği şişimden çıkartıp düzeltip sağ kes yapıyorum. Düzgün takılmadı ve ördük. Bir ajur ilmeği doluyoruz. Bir düz ilmek, bir ajur ilmeği, bir düz ilmek, tekrar bir ajur ilmeği, bir düz ilmek. 4. ajur ilmeğini dolayıp sol yöndeki şişten 2 ilmeği birlikte örüp sola kes yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek örüp 4. modeli de tamamlıyoruz. Model arasındaki bir ilmeği örüyorum. 4. modelime başlıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek örüyorum. 6. ve 7. ilmeği şişimden çıkartıp düzeltip sağ kes yapıyorum. Devamında bir ajur ilmeği dolayıp bir düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ajur ilmeği doluyorum. Bir düz ilmek. Yeniden ilmek doladım. Bir düz ilmek ördüm. 4. ilmeğimi de dolayıp sol yöndeki şişten 2 ilmeği birlikte örerek bir tanesini kesiyorum. Devam edip 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Sol yöndeki şişimde 2 4 6 8 10 11 tane ilmeğim kaldı. Bu 11 ilmeği de bant ilmeği olarak haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. İkinci modelin kurulumunu yaptık arkadaşlar. Sıralarımız ilk modeldeki gibi aynısı. Ters yüzden 11 ilmeği haroşa örüp model ilmeklerini ters öreceksiniz. İlk modelin sıralarını takip ederek yapabilirsiniz. Yeterli olduğunu düşünüyorum bu kadar çekimin. İsterseniz izleyip ilk modelin sıralarını not alabilirsiniz. Devam edip ikinci modeli de tamamlıyorum. İkinci modelden sonra anlatıma devam edeceğim. Süveterimde ilerledim. 2 modeli tamamladım arkadaşlar. Şimdi size en kısmının ölçüsünü de süveterimizde 2 modeli tamamladım arkadaşlar. Şimdi bu kısımdaki model 2 tane olarak kalacak. Ortasındaki 3 modeli örerek devam edeceğim. Bir de arkadaşlar mezurayla en kısmının ölçüsünü vermek istiyorum size.
kendi halinde örgüyü çekiştirmeden mezurayla ölçtüğümde örgümün genişliği 45 santim arkadaşlar. M bedeni için yaptığımız için 45 santim yeterli. 11 ilmek haroşayı öreceğim. Bu kısımdaki bant ilmeklerini örüyorum. Ve ilk modelimde işlem yapmadan ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Artık sağ ve sol yöndeki modelleri yapmayacağım. Düz olarak devam edeceğim. Orta kısmındaki 3 modeli devam ettireceğim. Model kurulumu yapıyorum ikinci modele. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 6. ve 7. ilmeği şişimden çıkartıp düzeltip sağ kes yapıyorum. Bir ilmek doluyorum, bir düz ilmek örüyorum, bir ilmek dolayıp bir düz ilmek, bir ilmek dolayıp bir düz ilmek daha örüyorum. Bir ilmek daha dolayıp 2 ilmeği birlikte örüp sola kes yapıyorum. 5 ilmeği normal örüp ilk modeli tamamlıyorum. Diğer modellerde de işlemler aynı. Diğer sıralarını söylediğim gibi not tutup veya yaptıysanız modele bakıp yapabilirsiniz. Bu kısımda sağ ve sol yönde ilik yeri açacağız. İlik yeri mesafesine kadar örüyorum. İlik yeri mesafesine gelince anlatım yapacağım arkadaşlar. Bu kısımdaki bu modeli de düz olarak öreceğiz. Model 2 tane olarak kalacak. Süveterimizde ilerledik arkadaşlar. Biraz büyük olduğu için çekime biraz sığmadı. Ölçü olarak modeli sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model ördüm. Bu kısımdaki haroşa çizgileri de sayabiliriz. Haroşa çizgilerimizin sayısı da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 çizgi haroşamız var. İlik yeri açacağız şimdi sağ ve sol yöne. Düğmemiz çok büyük bir düğme değil. Normal bir düğme seçtim ben. İlk ilik yerini şimdi açıyoruz. 8. modele başlarken diğer ilik yerlerini de 7 çizgi haroşa ile açacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Devamında 4 ilmek daha örüyorum. Şişimde 5 ilmek var. 2 sırada açıyorum ilik yerini. İlk sırada 2 ilmeği birlikte örüp başka işlem yapmıyorum. Kalan diğer bant ilmeklerini haroşa örüyorum. Ters yüzden de bu kısma kestiğim ilmeğin yerine bir tane ilmek dolayacağım. Şimdi devam edip sıramı modelime göre örüp sol yönde de anlatım yapacağım. Sol yöndeyiz. 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 7 tane kaldı. 2 ilmeği birlikte örüyoruz yine ilik yeri için. Kalan 5 ilmeği gelişine göre örüyorum. Çeviriyorum örgümü ters yüze. Kenar ilmeğimi alıyorum. Devamında 4 ilmek daha örüyorum.
4 ilmek örünce ikisini birlikte ördüğüm, kesim yaptığım ilmeğin hizasındayım. Kestiğim ilmeğin yerine bir tane ilmek doluyorum. İlik yerini de bu şekilde açmış oluyorum. İlik yerimiz böyle arkadaşlar. Sırayı tamamlayıp bu kısımda da diğer yönde de ikinci sırayı anlatacağım. Ters yüzde diğer ilik yerinin ikinci sırasındayız. İkisini birlikte ördüğümüz ilmeğe kadar örüyoruz. 1 2 3 4 ilmek ördüm ve 5. ilmeği de örüyorum ve ikisini birlikte keserek ördüğümüz ilmeğin hizasındayız. Sol yöndeki şişimizde 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz var. Kestiğimiz ilmeğin yerine bir tane ilmek doluyoruz. Kalan 5 ilmeği de normal haroşa örgüyle örüyoruz. Sıra sonu olduğu için ilmeklerim biraz sıkı olmuş. İlik yerlerini açmış olduk arkadaşlar. Diğer ilik yerlerini de 7 çizgi haroşa ile açıp tamamlayacağım. İlik yerlerini tamamladıktan sonra anlatıma devam edeceğim. Süveterimizde ilik yerlerini tamamladım arkadaşlar. 1 2 3 tane ilik yeri açtım. Diğer kısımda sol yönde de görüntüsü böyle. İkinci ipimi de bağladım. İpinizi özellikle haroşa çizgilerin olduğu bölümde bağlamaya dikkat edin. Birazcık fazla kalanı keseceğim ben. Şimdi ilik yerinden sonra 4 çizgi 1 2 3 4 çizgi haroşa sıra daha öreceğim. 4 çizgi haroşayı tamamladıktan sonra sağ ve sol yöne birazcık kesim yapacağız. Sıraları tamamlayıp kesimleri anlatacağım. Sıralarımızı tamamladık. Son ilik yerinden sonra 1 2 3 4 çizgi haroşa ördüm. Şimdi kesim yapmaya başlayacağız. Kesimimiz de oldukça kolay arkadaşlar. 11 ilmek bandı örüyoruz. Banttan sonra kesim yapacağız. Sağ yöndeyiz. 11 ilmeği tamamladım. 11 ilmek bant örgüsünden sonra 1 2 ilmek düz örüyorum. Şişimden, sol yöndeki şişimden 3 ilmek örmeden sağ yöndeki şişime taktım. 2 ilmeğimi tekrar sol yöndeki şişe takıyorum. 3. sıradaki ilmeği şişime alıp ilk sıraya atıyorum. İlk sıraya atınca bu ilmeğimi düz örüyorum. Yerini değiştirdiğim 2 ilmeğimi de şişime alıp ikisini birlikte düz örüp bir tanesini kesmiş oluyorum. Başka bir işlem yok. Devam ediyorum sol yöne doğru örmeye. Modelime göre öreceğim. Bu kısımda ilk ilmeğimi kesmiş oldum. Sol yöndeki kesimi de bu kısımda anlatım yapacağım. Sol yöndeyiz. Bu kısımda da kesim yapacağız. Sağ yönde ilmeğimizi sağa doğru yönünü kesmiştik. Bu kısımda da sola doğru keseceğiz. Bant ilmeklerinden sonra sayıyorum. 2 düz öreceğimiz ilmek,
İkisini birlikte örüp bir tanesini keseceğimiz ilmek ve işlem yapacağımız ilmek. 2 ilmeğim kalmış. 2 ilmeği de örüyorum. Bant ilmeklerinden önce 5 ilmeğim var. İlk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. Devamındaki 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüp düz örüp bir tanesini kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeği sol yöndeki şişime taktım. Düz örüyorum. Diğer 2 ilmeği de düz örüp sol yöndeki kesimi de tamamlıyorum. Bant ilmeklerini haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Ters yüzden sıramı tamamlayıp düz yüzde anlatım yapacağım. Süveterimizde ilk kesimi yaptık. Ters yüzden de sıramızı ördük. Tekrar düz yüzdeyiz. Bu yüzü özellikle çekiyorum arkadaşlar. Bant ilmeklerini ördüm. Şimdi kesim yaptığımız bu sırayı düz yüzde kesim yapmadan öreceğiz. Daha anlaşılır olması için düz yüzü bu şekilde anlatmak istedim. Gördüğünüz gibi kesim yapmadan devam ediyorum. Sol yönde de kesim yapmayacağım. Ters yüzden sıramı tamamlayıp düz yüze geldiğimde yine kesimi anlatacağım. Tekrar düz yüzdeyiz. Son ilik yerimizden sonra 2, 4, 6, 7. çizgi haroşadayız. Şimdi yine kesim yapacağız. 1, 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmeği sol yöndeki şişimden sağ yöndeki şişime alıp yerlerini değiştiriyorum. 3. sıradaki ilmeği ilk sıraya takıyorum. İlmeğimi ilk sıraya aldığım ilmeği düz örüyorum. Diğer 2 ilmeği birlikte örerek bir tanesini kesiyorum. İkinci kesimi de yapmış olduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu ilmeklerimizde herhangi bir işlem yok. Kesimimizin görüntüsü de böyle. Sol yönde bu kısımdaki kesimi anlatıyorum. Sol yöndeyiz. İlk kesimimizi yapmıştık. Şimdi yine 2, 4, 5 ilmeğimiz, 5 düz ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. 5 tane düz ilmek kalınca ilk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimizi alıp diğer 2 ilmeği şişimize ikisini birlikte takıp düz örüp bir tanesini kesmiş oluyoruz. Örmeden taktığımız ilmeği sol yöndeki şişimize takıp düz örüyoruz. 2 ilmeğimizi de düz örüp kesimimizi tamamlıyoruz. Bant ilmeklerini örüyorum. Kesimimiz böyle arkadaşlar. Düz yüzün bir tanesinde kesim yapacaksınız. Diğer düz yüzde kesmeyeceksiniz. Devam edip yeteri kadar ilmek kesince anlatıma devam edeceğim. Süveterimde kesimlerimi tamamladım arkadaşlar. Sağ yönde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek kestim. Sol yönde de aynı sayıda ilmeklerimizin kesimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Son kesimden sonra da kesim sırası geldi ama artık ilmek kesmeyeceğim. Yarım modelimi tamamlayacağım. 2 sırası var. Yarım modelimi tamamladıktan sonra yaka
ve omuz için işlemlerimiz var. 2 sırayı tamamlayıp devamındaki işlemlere anlatım yapacağım. Modelimizi tamamlıyoruz. Başka model kurmuyoruz artık. Tamamladım modelimi arkadaşlar. Ayraçlarımı da takıp hazırladım. Yazıyla göstermek istiyorum önce. Sağ omuzda 32 ilmeğimiz olacak. Sol omuzda da 32 ilmek. Yaka kısmında da 31 ilmeğimiz olacak. Örgüyü bu şekilde 3'e böldüm. Ayraçlarımı da taktım. 32 ilmeğin başlangıçta 11 ilmeği haroşa örgü. Son 7 ilmeği de haroşa örgü olacak. Bu kısımdaki ilmekleri de 31 ilmeği de haroşa öreceğiz. 5 çizgi olunca bu kısımdaki ilmekleri keseceğiz. Sol yönde de yine 7 ilmek haroşa. Bu kısımdaki ilmekler düz. 11 ilmek haroşa. Başlıyoruz şimdi. Bu sırayı yine örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için tamamını çekeceğim. 11 ilmeği örüyoruz. Herhangi bir işlem olmadığı için çok fazla yavaş örmeme gerek yok. Tamamladım 11 ilmeği. Sarı ayraca kadar ilmekleri düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek düz ördük. 14 ilmek düz ördükten sonra sarı ayracı alıyorum. Bu kısımdaki 7 ilmeğimiz yaka bandı olacak. 7 ilmek. Pembe ayracı alıyorum. 5 çizgi haroşa olunca keseceğimiz bu 31 ilmeğimizi de devam edip haroşa örüyorum. Toplamda da 95 ilmeğimiz var. Saymama gerek yok. Yazıyla gösterdiğim için 31 ilmeği tamamlamak üzereyim. Pembe ayracı alıyorum. Sol yaka bandı için 7 ilmek daha haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. mavi ayracı alıyorum. İlmekleri düz örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek düz örüp kalan 11 ilmeği haroşa örüyorum. Bu kısımda 5 çizgi haroşa olana kadar sıralarıma devam edeceğim. 5 çizgi haroşa olunca yine anlatım yapacağım. Tamamladık 5 çizgi haroşayı. Düz yüzden sağ omuz ilmeklerini ördüm. Haroşa kısımdan da 2 4 6 7 ilmek ördüm. Bu ilmekler şişimizde bekleyecek. Şimdi bu kısımdan
7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi kapatıp ilk önce sol omuzu, daha sonra ip bağlayıp sağ omuzu öreceğiz. İlmeklerimi tığla kapatacağım arkadaşlar. Son olarak ördüğüm haroşa ilmeğin son 2 ilmeğin arasından tığımı takıp bir tane ilmek alıyorum. İlmeğimi oluşturdum. Daha sonra tığımın üzerine ipimi bir kez doluyorum. Sol yöndeki şişimden tığımla bir ilmek haroşa örüyorum. Ördükten sonra bu ördüğüm ilmeği tığımdaki ilmeklerden kaydırıyorum. Tekrar tığıma bir ilmek doluyorum. Bir tane oluşturduğum ilmek, bir tane de doladığım ilmeğim var, 2 tane. Yine bir tane haroşa ilmeğimi ördükten sonra kaydırdım yine. Yeniden tığımın üzerine doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Ördüğüm ilmeği tığdaki ilmeklerden kaydırıyorum. Tekrar tığımın üzerine bir ilmek dolayıp sol yöndeki şişimden bir ilmek ördüm ve kaydırdım. Tekrar doluyoruz. Bir ilmek örüp doladığımız ilmek ve tığımızdaki bu ilmeğin içinden ördüğümüz ilmeği kaydırıyoruz. Sol yönde 7 ilmek kalana kadar devam edeceğim. Yaptığımız ilmek kapatma görüntüsü de böyle. Devam ediyorum. İki, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı. Bir ilmek daha kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek. Taktığımız bu ilmeği ilk ilmeğin bu kısmına atıyoruz. Daha sonra ipimizi örgünün düz yüzüne atıp 2 ilmeği birlikte örüp ilmek kesmek için oluşturduğumuz ilmeğimizi kesiyoruz. Devam ediyorum sol omuzu örmeye. Yaptığımız işlem de böyle arkadaşlar. Şimdi sol omuzda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ilmeğimiz var. 32 ilmekle yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğim. Herhangi bir kesme veya ilmek ekleme yok. 7 ilmek, 14 düz ilmek, 11 haroşa ilmek. Bu şekilde devam ediyorum. Sıraları tamamladığımda ilmekleri kapatmayacağım. İpimi de biraz uzun keseceğim. Şimdiden söylüyorum.
Çünkü omuzda tığla birleştirme yapacağımız için ilmek kapatmaya gerek yok. Arka kısmı ördüğümüzde birlikte kapatacağız. İpimizi de çok kısa bırakmayacağız arkadaşlar. Süveterimizde sol omuzu tamamladık arkadaşlar. İlmeklerimi kapatmadım. İpimi biraz uzun olacak şekilde kesip bıraktım. Ölçü olarak da mezura ile ölçü vereceğim. Bir de bu kısımdaki haroşa çizgileri sayacağız. Haroşa çizgileri saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 çizgi haroşamız var. Santim olarak da yaka oyuntusu arkadaşlar 9 santim. Bu kısımdaki örgünün uzunluğu da yaklaşık 12 santim. İlmek tutucuya ilmeklerimi alıyorum. Omuzda birleştirme için ilmeklerimizi kapatmıyoruz. Diğer yöne bu kısma ipi bağlayarak devam edeceğiz. Şimdi de sağ yön omuzu yapacağız arkadaşlar. Son sıramızı düz yüzden örmüştük. O yüzden ters yüze ipimizi bağlayıp ters yüzden örmeye başlayacağız. Bir tığla bu kısımda ilk ilmeğin hizasına geçici bir düğümle ipimi bağlıyorum. İlk ilmeği örüyorum. Diğer ilmekleri de haroşa örerek ters yüzden sırama başlıyorum. Herhangi bir anlatım yapılacak bir iş yok omuz kısmında. Diğer omuzla aynı sayıda haroşa çizgi olana kadar devam edip sıralarımı tamamlıyorum. Sağ omuzda sıraları tamamladım. İlmeklerimi ilmek tutucuya aldım. Ön parçayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi aynı sayıda arka parçayı başlayacağız. Şişimize yine 111 ilmek atacağız. 111 ilmekle ön kısımda bu kısımda yaptığımız başlama şekliyle süveterimizi başlayacağız. Daha sonra bir çizgi haroşa örüp model kurulumunu anlatacağım. Ön kısımda yaptığım işlemlerin aynısını yapacağım arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra şişimizle alt kısımdan bir tane ilmek dolayıp sol yöndeki şişimizden tekrar bir ilmek düz örüyoruz. Aynı işlem olduğu için anlatım yapmayacağım. Bir çizgi haroşayı da tamamlayıp bu yapacağım işlemden sonra anlatıma model kurulumuyla devam edeceğim. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Şimdi model kurulumu yapacağız. Arka kısımda sadece 2 model öreceğiz arkadaşlar. Bu kısımdaki kadar modeli örüp örgümüzün diğer sıralarını düz olarak devam edeceğiz. Başlıyoruz şimdi model kurulumu için. Bu sırayı tamamen anlatım yapacağım. 11 ilmek haroşa öreceğiz. Sağ yöndeki bant için 11 ilmeğimiz haroşa. 2 4 2 4 6 8 10 ve 11. 11 ilmekten sonra model için 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeği sol yöndeki şişimden çıkartıp yönlerini düzeltiyorum.
İkisini birlikte örüp sağ kes yapıyorum. Devamında bir ilmek doluyorum, bir düz ilmek örüyorum. Bir ilmek dolayıp bir düz ilmek, bir ilmek doluyorum, bir düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek daha doluyorum. Sol yöndeki şişimden 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. 1 2 3 4 tane ajur doladık. Birinci modelimiz için 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. İlk modeli tamamladım. Model arasında bir tane modele dahil olmayan düz ilmeğimiz var. Bir düz ilmek örüyorum. İkinci modele başlıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 6. ve 7. ilmeği yönünü düzeltmek için şişimden alıp düzeltiyorum. Sağ kes yapıyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. Bir düz ilmek. 3. ajur ilmeğini dolayıp bir düz ilmek daha örüyorum. 4. ajur ilmeğini dolayıp sol yöndeki şişimden 2 ilmeği birlikte örüyorum. Devamında 5 tane düz ilmek. 1 2 3 4 5. İkinci modeli tamamladık. Model arasındaki bir düz ilmeğimizi örüyoruz. Üçüncü modele başlıyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 6. ve 7. ilmeğin yönünü düzeltip ikisini birlikte sağ kes yaptım. Bir ajur dolayıp bir düz ilmek örüyorum. İkinci ajurum düz ilmek. Üçüncü ajur düz ilmek. Dördüncü ajurdan sonra sol yöndeki şişimizden 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Devamında yine 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyoruz. Model arasındaki bir düz ilmeğimizi örüp 3. modelimizi de tamamladık. 4. modeldeyiz. 4. model için 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 6. ve 7. ilmeği şişimden alıp yönünü düzeltip sağ kes yapıyorum. Devamında bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. İkinci ajurum düz ilmek. Üçüncü ajur ilmeği ve düz ilmek. Dördüncü ajuru dolayınca sağ yöndeki şişimden 2 ilmeği birlikte sola kes yapıp düz ördük. Devam edip 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyoruz. 4. modelimizi de bitirdik. Model arasındaki bir düz ilmeği örüp 5. modele başlıyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 2 ilmeği sol yöndeki şişimden alıp yönünü düzeltip sağ kes yaptım. Düz ördüm. Bir ajur doluyorum, bir düz ilmek örüyorum. Bir ajur dolayıp bir düz ilmek, tekrar bir ajur, bir düz ilmek. 4. ajur ilmeğini dolayıp 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Devam edip 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Sol yöndeki şişimde 2 4 6 8 10 11 ilmeğim kaldı. 11 ilmeği haroşa örerek sol bant kısmını örüyorum. Model kurulumundan sonra arkadaşlar tüm sıralarımız yine aynı olduğu için ön kısımdaki gibi modelli şekilde örüp devam edeceğim.
Anlatım için not alabilirsiniz. Video başladığı kısımlardan veya modeli ördüğünüz için zaten modeli de ezberlemişsinizdir. Tekrar o kadar uzun çekime gerek olduğunu düşünmüyorum. 2 modeli tamamlayacağım. 2 modeli tamamladıktan sonra anlatıma devam edeceğim. Süveterimizin arka kısmında 2 modeli tamamladım arkadaşlar. Şimdi tüm ilmeklerimi düz yüzde düz, ters yüzde ters örgü yaparak örmeye devam edeceğim. İlmeklerimizde bir değişiklik yok, kesme veya artma yok. Bir de süveterimizin arkasını ön kısımdan daha uzun yapacağım. Bu kısma kadar, kesme yaptığımız kısma kadar herhangi bir anlatım yapacağım durum yok. Sıralarımı tamamladığımda arka kısmı kaç çizgi haroşa uzun yaptığımı ölçü vereceğim. Santimle de ölçü vereceğim arkadaşlar. Devam edip yeteri kadar sıramız olana kadar düz yüzde düz, ters yüzde ters örgüyle devam ediyoruz. Süveterimizin arka kısmında ilerledim arkadaşlar. Ölçü olarak da bu haroşa çizgileri sayarak size ölçü vereceğim. Arka kısımda şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67 çizgi haroşam var. Ön kısımdan 7 çizgi haroşa uzun yaptım kesme sırasına gelene kadar. Normalde ölçtüğümde bu 4, 1, 2, 3, 4 çizgi haroşa kısmından ölçtüğümüzde arka kısım 7 çizgi uzun arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 çizgi uzun yaptım. Şimdi bu kesmelerimizi arka kısma da uygulayacağız. Başlıyoruz. Siz de hesaplarken arkadaşlar son olarak ilik yeri açtığımız bu haroşa çizgilerden 1, 2, 3, 4 tane sayacaksınız. Bu kısımdan saydığınız kısmın üstüne 7 çizgi daha fazla örünce benimkiyle aynı ölçüde olacak. Başlıyoruz kesim yapmaya. ...11 ilmeği ördükten sonra 1, 2 ilmek örüyorum düz örgü bölümünden. 2 ilmeği de örmeden şişime alıp 3. ilmeği alıyorum. 2 ilmeğimizi tekrar sol yöndeki şişimize takıyoruz ve 3. ilmeği ilk sıraya alıyoruz. Bu ilmeğimizi düz örüp diğer 2 ilmeği ikisini birlikte örüp bir tanesini kesmiş oluyoruz. Devam ediyorum diğer yöne. Sol yönde de kesimi anlatacağım arkadaşlar. Sol yöndeyiz. Bu yönde de kesim yapacağız. Şişimde 11 ilmek bant ilmeği var. Devamında da 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmeğim var. İlk ilmeği örmeden şişime alıyorum. Diğer 2 ilmeği şişime birlikte alıp ikisini birlikte örüp bir tanesini kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeği sol yöndeki şişime takıp düz örüyorum. Diğer 2 ilmeği de düz örüp
haroşa ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Sağ ve sol yönde ilk ilmeklerimizi kestik arkadaşlar. Ön kısımda olduğu gibi 2, 4, 6, 8 ilmek sağ yönden, 2, 4, 6, 8 ilmek de sol yönden kesim yapacağım. 8 tane ilmeği kestikten sonra kesim yapmadan devam edeceğim. Bu kısımda ölçü koydum. 1, 2, 3, 4 çizgi haroşa sayıp daha sonra kol için ördüğüm sıralara başladığımız için bir sıra bir çizgi haroşa örmüş olduk. Sayıyoruz toplamda kaç sıra öreceğimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 çizgi haroşa olana kadar devam edeceğim. 29 çizgi haroşa olunca arka kısımda da ayrım yapıp oyuntu yapıp omuz kısmını öreceğiz arkadaşlar. Bu kısma kadar devam ediyorum. Kesimlerimizi unutmuyoruz. Bir tane işaret koyabilirsiniz. Ayraçlarınız yoksa renkli bir ipten bu kısımlara işaret koymayı unutmayın arkadaşlar. Süveterimizin arka kısımda sıraları tamamladım arkadaşlar. Ayraçlardan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 çizgi haroşamız oldu. Örgümüzü ön kısımda yaptığımız gibi 3'e böleceğiz. 11 ilmek haroşa örgüyü örüp 14 ilmek düz örüp daha sonra bu kısımdaki ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Diğer yönde de 11 ilmek haroşa olan bölüm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek de düz öreceğiz. 2 ayracımın ortasındaki ilmek sayısı ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 tane. Ön kısımda yaptığımız gibi 5 çizgi haroşa olana kadar öreceğiz. Daha sonra sağ ve sol omuz yapacağız arka kısmada. 11 çizgi haroşamız kaldı. 6 çizgi haroşayı bu kısımda ilmekleri kapatırken kullanacağız. Daha sonra da omuzlara yükseklik vermek için biraz öreceğiz. Başlıyoruz şimdi. Bant ilmeklerini örüyorum. Bant ilmeklerini ördükten sonra düz örgüye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek. Ayracı alıyorum ve diğer yönde 25 toplamda 25 ilmeğim kalana kadar mavi ayraca kadar 45 ilmeği haroşa örüyorum. Bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Ayracıma kadar kalan 3 ilmeği de haroşa örüyorum. Ayracımı alıyorum. Düz örgüye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ve 14 ilmek. Kalan ilmekleri haroşa örüyoruz. Ayrımlarımızı yapmış olduk. Devam edip bu kısımda 5 çizgi haroşa olana kadar örüyorum. 5 çizgi haroşa olunca anlatıma devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 çizgi haroşayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi 7 ilmek daha öreceğiz omuz için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sayıyoruz ilmeklerimizi. Şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ilmeğimiz var. Ön kısımla aynı sayıda ilmeklerimiz şişimizde bekleyecek. Biz bu kısımdan 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi kapatacağız. Bu yönde de 7 ilmek bırakıp sol omuz için 32 ilmekle birazcık daha örgü öreceğiz. İlmekleri kapatmak için son ilmeğimin sağ yönünden 2 ilmeğin ortasından bir tane tığıma ilmek takıyorum. Ön kısımda da aynı şekilde yapmıştım. Tığımla aldığım bu ilmeğimi yerleştiriyorum. Daha sonra tığımın üzerine bir ilmek doluyorum. Sol yöndeki şişimden bir ilmek örüp tığımdaki ilmeklerden kaydırıyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. Örüp kaydırıyorum. İlmek doluyorum. Bir ilmek haroşa örüp tığımdaki ilmeklerden kaydırıyorum. Doladık. Bir ilmek haroşa örüp kaydırdık. Tekrar tığımıza ilmek doladık. Örüp kaydırdık. 7 ilmeğim kalana kadar bu işleme devam ediyorum. Sol yöndeyim. Şişimde yine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ilmeğimiz var. 7 ilmek bu kısımdan bant için bıraktık. İlmek kapatmak için aldığımız bu ilmeğimizi ilk ilmeğin soluna atıyoruz. Daha sonra bu iki ilmeği birlikte örüp fazladan olan ilmeğimizi kesmiş oluyoruz. Devam ediyorum sol yöne örmeye. 2, 4, 6. çizgi haroşadayım. 11 çizgi haroşa olana kadar devam edip örüyorum arkadaşlar. Arka kısımda sol omuzu sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Haroşa çizgileri saydığım zaman 2, 4, 6, 8, 10, 11 çizgi haroşam oldu. Son olarak düz yüzden ördüm. İpim sol kısımda. Düz yüzü içe gelecek şekilde örgümü hesapladığımda bu kısmı tığla kapatmak için ipimiz var. Çok uzun kesmeyeceğim. İpimi kesiyorum bu kısımdan. Ters yüzden bu kısma ipimizi bağlayacağız ve sağ omuzu yapmaya başlayacağız. İki omuzu da tamamladığım zaman tığla omuzları birleştireceğiz. Bir tane geçici ilmek takıp tığıma ipimi bağlıyorum. Bu yönde de 11 çizgi haroşa olana kadar 32 ilmeğimi örüp sıraları tamamlayıp devam edeceğiz.
Sağ omuzu da tamamladım arkadaşlar. Şimdi omuz kısımlarını birleştireceğiz. Düz yüzleri içe gelecek şekilde hesaplayacağım. Şişlerimin yönünü düzelteceğim. Sağ omuzda sağ yöndeki ipimle ilmeklerimi kapatacağım. O yüzden şişlerimin yönünü bu kısma doğru düzeltip takıyorum. Hazırladım şişlerimi. Tığımı alıyorum. Kontrol ediyorum. İkisinin de düz yüzü iç kısımda yaptığımız işlem ters yüze gelecek. Bir tane şişimin birinden bir ilmek alıyorum. Diğer şişten de bir ilmek alıyorum. Şişime bir ilmek dolayıp ikisinin içinden kaydırıyorum. Daha sonra yine bir ilmek bir şişten, bir tane ilmek diğer şişten alıp ikisini birlikte örüp tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayacağız. Yaptığımız işlemin düz yüzden görüntüsü de böyle arkadaşlar. Tamamlayıp bu kısımda iplerimi kesip gizliyorum. Diğer omuza da aynı işlemi yapacağım. Şişlerimi düzeltip bu kez boyun kısmındaki ipi kullanacağım. Omuzu birleştirmek için bu yönde de iplerimi kesip tamamlayıp düğmelerimi de dikip ölçülerini vereceğim. Süveterimizi tamamladık arkadaşlar. Medium beden bir süveter oldu. Zaten medium beden için netten ölçülere bakarak başlamıştım. Omuz genişliği süveterimizin 37 santim. Yaka genişliği 13 santim. Yaka yüksekliği ise 8,5 santim. Alt kısımda bu kısımda 45 santimle başlamıştık örgümüze. 45 santim modelimizi biraz daha bu kısmı düz örüp yukarı doğru ilerlediğimizde biraz daha daraldı. Volanlı şekilde istediğimiz için 43 santimde bu kısımda genişliği var arkadaşlar. Tam boy uzunluğu ise süveterimizi düzeltiyoruz. Tam boy uzunluğu da arkadaşlar 60 santim yüksekliği. Söylediğim gibi medium bedene uygun bir süveter oldu. Yapmak isteyen tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Anlatımın da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.